Hepinize merhaba sevgili dostlar. Çankırı'dan merhaba demek isterdim lakin 81 turundaki kayıtlardan Çankırı ve Tokat maalesef ki hard diskte taşıma esnasında sanırım shift delete hatası nedeniyle silindi, kayboldu, gitti. Bir türlü de geri getiremedik. Lakin çektiğimiz fotoğraflar vardı. Bu fotoğrafları kenara koyarak Çankırı'yı biraz anlatmak istiyorum. Tabii Kırıkkale'nin ardından Ankara'ya gitmiştim. Dikmen'de bir gece kaldım. Ertesi gün Ankara'da şöyle hızlıca bir tur yapmıştık. Anıtkabir ziyareti, Bahçeli'de bir kahvaltı, işte Ankara Kalesi derken o geceyi de Ankara'da geçirmek istemedim. Biraz Çankırı'da konaklamak istedim. Hem Çankırı'nın gecesini de bir görelim dedim. Biraz hareketli değil. Yani Çankırı'nın gecesi çabuk bitiyor. 11 civarında falan böyle sessizlik hakimdi. Türkiye'de en huzurlu uyuduğum yerlerden biri diyebilirim. Başka nereler var? Mesela neresi olabilir? Muğla, Ula sahili. Orada da campercılarla birlikte bir yerde kalmıştık. Çok sessizdi, çok huzurlu uyuduğumuz bir yerdi. Doğuda Siirt, çok sessiz sakin, gece güzel. Hem yürüyüş yapabilme anlamında. Hakkari'de saat 10'dan sonra yine çıt çıkmıyordu ve orada da çok huzurlu uyumuştum. Sinop, yine işte İç Anadolu'da da Çankırı en huzurlu uyuduğum yerlerden biri. Şimdi tabii maalesef ki böyle olmak zorunda. Fotoğraflarla biraz anlatacağım. Çankırı'ya aslında tren yolculuğunda biraz yaklaşmıştım. Tekrar gidilebilirdi ama oldukça küçük bir il ve sokakları halen hatırımda olduğu için tekrar gidip video çekmek istemedim. Tokat'ı da bu şekilde yine anlatmaya çalışacağım. Şimdi Çankırı'dan biraz bahsedelim. Dediğim gibi gece uyudum. Sabah kalktığımda hatırladığım kadarıyla Buğday Pazarı Camii, yine medresesi de var içerisinde. Ahşap, oymalı, güzel. Çok güzel bir cami. Oradan başlamıştım. Onun devamında yine zaten her şey yakın yakına olduğu için çok sorun olmuyor. Bu mikrofon bu şekilde tutarsam sanırım daha iyi olacak. Evet. Buğday Pazarı Camii ve medresesi demiştim. Hemen oradan devam ederek ilerledim. Nereler vardı? Bir şöyle hafızamı yine o caddelerde yürümüş gibi yoklayayım. Şemsiyeli bir yol var. Şemsiye asmışlar. Çok güzel. Oradan devam ederek Ferit Akalın Radyo ve Gramofon Müzesi gibi sanırım belediyenin yaptığı yine bir yer. Oraya uğradım. Şimdi tabii orası gerçekten güzel olmuş. Yine de Türkiye'de bu tip müzeleri gezdiğiniz zaman gramofon ve radyo alanında en güzeli Malatya'da. Bir de benim o gün için aklımda kalan, oraya tabii büyük bir yatırım yapılmış müzeye. Bir sürü şey yapılmış, radyo getirilmiş, işte gramofonlar bulunmuş. Yalnız orada bilgilendirme ekranlarını çok fazla ekran koymuşlar ve insanın gözünü yoruyor. Yani orada ekranlarda biraz boğuluyorsunuz. Mesela müzecilik anlamında bizim Türkiye biraz gelişmiş değil. Burada en güzel müzelerden biri de, yani böyle ekranla bilgilendirme anlamında gözü yormayan, boğmayan, ileriki bölümlerde gelecek. Yani tabii şehir şehir anlattığım için videoları. Kars Peynir Müzesi. Valiliğin desteklediği bir projeymiş. Kars Peynir Müzesi'ndeki bilgilendirme ekranları hakikaten çok güzeldi. Ferit Akalın radyo ve işte gramofon sanırım onunla alakalı müzesinde, tam isimleri artık üzerinden çok fazla ay geçtiği için hatırlayamıyorum. Oradaki ekranlar beni boğmuştu. Yine de Çankırı'ya güzel bir yatırım olmuş. Güzel
bir şey olmuş. Buradan tebrik ediyorum. Tabii belediyenin hizmetleri bu kadarla sınırlı değil. Belediye restorasyon çalışmaları yapmış. Yollarda yürürken işte eski Çankırı evlerini modernize etmişler, restore etmişler. Onlar da çok güzeldi. Yolda o evden çıkan yaşlı bir amcayla karşılaşmıştım ve demiştim ki, sormuştum yani, amca bu evleri siz mi bu şekilde getirdiniz? Demişti ki yok, bu belediyenin bir çalışması, bizden para almadan bu şekilde restore edildi. Bu da demek oluyor ki Çankırı buraya bir turizm yatırımı yapmak istiyor. En azından işte Ankara büyük. Yanındaki illerden buralara turist, en azından yerli turist çekmek istiyor olabilir. Bu da oldukça güzel. Tabii arada atladığımız sanıyorum hamam müzesi var. Hamam müzesi de yine böyle cüzi ücretlerle 2 lira 3 lira gibi verilen ücretlerle gezilebiliyor. Hamam müzesi var. Oraya da gittik, gördük, gezdik. O hamam müzesi oldukça yine güzel. Bakın yani küçük bir il ama en azından müze ya da gezilecek alan oluşturmaya çalışmışlar. Bu çok güzel bir şey. Yani bu gerçekten hakikaten güzel bir şey. Ufak ufak bir şeyler belediye oluşturmaya çalışıyor. Yani sevgili Bingöllüler, bana kızıyorsunuz, kötü yorumlar da yapıyorsunuz, anladım. Ama sizde yoktu. Ben Bingöl'ün doğasını falan çok sevdiğimi her videoda söylüyorum. Bakın hemen hemen her videoda da Bingöl diyorum. Bu aslında benim Bingöl'ü sevmemle alakalı biraz da sanırım. Hakikaten doğası çok güzel. Ve haberlerde de okudum. Bingöl'e müze yapıyorlarmış. Bingöl'e müze yapılsın. Hakikaten kalkıp Bingöl Müzesi'ni ziyarete geleceğim. Oraya da çekeceğim, ekleyeceğim. Bakalım, tarihi evlerden bahsetmiştik. Belediyenin yine öyle bir yatırımı söz konusu. Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi bir cadde üzerine bu formu geliştirmişler. Yalnız arka sokaklara döndüğünüz zaman o evleri bulamıyorsunuz, tarihi evleri. Daha eski işte, yani halkın kullandığı evlere baktığınızda o modernize edilmiş evler maalesef ki yok. Yukarıda çok merak ettiğim işte bir saat kulesi haritada sürekli çıkmakta. Ben de baktım, işte oraya gittim. Yahu hakikaten yukarıda bir saat kulesi var. Çankırılı arkadaşlar varsa, bu saat kulesi tarihi bir saat kulesi mi, nedir ne değildir, orada ne amacı var, onu ben de çok merak ettim. Biliyorsanız o saat kulesi hakkında yorum yapın. Çünkü bir mahalle arasında kalmış, etrafında işte araçlar park edilmiş. Tuhaf bir şey. Ha, belki ileride restore mi edilecek oralar, onu bilemiyorum. Onun ardından Ulu Cami sanıyorum ki Sultan Süleyman Camii olarak geçiyor ama Ulu Cami olarak da geçebilir. Tam bilemiyorum mahiyetini, şu an aklımda kalan. Oraya giderken sanıyorum ki o gün de Cuma günüydü. Böyle bit pazarı gibi ikinci el eşyaların satıldığı tuhaf bir pazar vardı. Yan sokaktan gelmiştim. 2 kapısı var. Hem o pazarın olduğu sokakta kapısı var, hem de diğer ana kapısı var sanırım, bahçeden. 2 kapıdan da tabii caminin etrafında dolaşıp camiye baktım, inceledim. O her cuma mı oluyor bilmiyorum. Böyle ikinci el eşyaların satıldığı bir pazar vardı. Hatta yan kapıdan camiye girerken sanıyorum caminin hocası, hayırdır, ne yapıyorsun, ne çekiyorsun falan diye bana sormuştu. Ben de Türkiye turumda olduğumu, illeri gezdiğimi, illerdeki tarihi camileri, işte tarihi yerleri, müzeleri gezdiğimi söylemiştim. O da çok mutlu olduğunu, ziyaretin güzel geçmesini dilediğini söylemişti. Tebrik etmişti beni. Caminin etrafında dolaşıp avlusuna da bir baktım. İşte şadırvanına baktım. Ulu Cami oldukça güzeldi.
şehrin de ortasında zaten bulunuyor. Bunun ardından yine o şemsiyeli yoldan aşağıya indim. Tabii şehrin bir de arkeoloji müzesi var. Arkeoloji müzesinde bir tadilat varmış. O gün için arkeoloji müzesine şey yapamadı, giremedik. Kapıda biraz durunca içeriden güvenlik görevlisi çıktı ve hayırdır falan der gibi. Dedim ki müze ne zaman açılacak? Uzun süredir tadilatta, yakında açılır demişti. Tabii biz göremedik. Daha sonra Çankırı'ya giden arkadaşlarım oldu. Sordum, açılmış, gezmişler. Bana da fotoğraflarını göndermişlerdi. Çankırı Müzesi'ne açıldığını biliyorum ama ben göremedim. O gün için restorasyondaydı. İleride yine ufak bir saat kulesi var. Böyle meydanda, işte valinin oralarda. Belediye mi, valilik mi bilemiyorum şimdi. Aklımda kalan kadarıyla orada da bir saat mevcut. Fotoğrafı varsa onu da buraya ekleyeceğim. Başka ne diyebiliriz? Daha sonrasında arabaya binerek kaleye çıktım. Yukarıda da bir kale var tabii. Çankırı Kalesi. Bu kaleye çıktım. Tabii kalenin surları yok. Şöyle bir baktım. Yahu kalede sur falan kalmamış. Yalnız kalenin arkasında biraz surlar falan var. Oralara kadar bir ulaştım. Bir baktım kale formunu işte ne bileyim Adıyaman'daki gibi işte bazı yerlerdeki gibi kaybetmiş. İşte tepenin üstünde Çankırı Kalesi olarak geçmekte. Belediye buraya da bir çalışma yapmış. Yine cüzi bir para 2 lira mı 3 lira mı 5 lira mı o günün şartlarında bilemiyorum. Bir cam teras yapmış. O seyir terasından bütün Çankırı'yı görebiliyorsunuz. Oraya da gitmiştim. Hatta orada telefonda bir video herhalde çekmiştik. Eğer videolar varsa aralara onları da koyarım. Dikey olacak ama artık yapabileceğimiz de bir şey yok. Biraz kötü olacak. Şimdilik Çankırı maceramız böyleydi diyelim. Tokat'ı da bu şekilde anlatmak zorundayım. Çünkü oradaki videolar da kayıp. Onların dışında sanıyorum ki kayıp olan video yok. 81 ilin tamamından videolar atmaya devam edeceğiz. Çankırı oldukça küçük, sevimli, güzel. Yatırım da var. Yani en azından yerli turisti cezbedecek işte müzeler yapmaya çalışmışlar. Tarihi evleri bir restorasyondan geçirmişler. Sanıyorum ki biraz daha yatırımla ilgiyi artırabilirler. Oldukça güzel, küçük ve sevimli bir yer. Buradan ben Edirne Enez'den Çankırı'ya selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Maalesef video böyle oldu. Görüşmek dileğiyle sevgiler. Çankırı'yı bitirdik. Şimdi Çorum'a doğru gidiyorum. Oradan da muhtemelen Amasya'ya geçeceğiz. Bakalım.